Toprak Aragon'da neden özellikle diğer Yamaha sürücülerini hedef alıyor? Silverstone'daki 14.lük gerçekten kötü bir sonuç mu, yoksa yeni bir sürüş anlayışının başlangıcı mı? Superbike'da rakiplerini zorlayan Toprak, MotoGP'de neden hala motosikleti istediği şekilde kullanamıyor? Peki Aragon, onun sezonundaki ilk gerçek kırılma noktası olabilir mi? Silverstone hafta sonu Toprak Razgatlıoğlu açısından yalnızca alınan puan veya yarış sıralaması üzerinden değerlendirilmemeli. 14. sırada tamamlanan mücadele, ilk bakışta beklentilerin altında görünse de asıl önemli veriler, motosikletle kurduğu ilişkinin hala gelişim aşamasında olduğunu gösteriyor. Özellikle İngiltere pistinin uzun ve akıcı viramları, Toprak'ın yıllardır kullandığı sürüş alışkanlıklarını doğrudan sorguladı. Superbike döneminde frenaj karakteri ve viraj girişindeki agresif yaklaşımı büyük avantaj sağlarken, MotoGP M1 üzerinde aynı yöntem her bölümde aynı karşılığı vermiyor. Buradaki temel mesele yalnızca hız eksikliği değil. Motosikletin ne zaman yatırılacağı, hangi noktada doğrultulacağı ve gazın ne şekilde açılacağı konusunda farklı bir çalışma mantığı gerekiyor. Toprak da bunu açık biçimde kabul ediyor. Dolayısıyla Silverstone sonucu, yeteneğin yetersizliğinden ziyade yeni kategorinin teknik taleplerini öğrenme sürecinin bir göstergesi olarak okunmalı. Aragon öncesindeki en dikkat çekici ayrıntı, Toprak'ın hedefini doğrudan Yamaha'nın diğer sürücüleriyle kıyaslaması. Bunun nedeni oldukça anlaşılır. MotoGP'de mutlak performansı değerlendirmek için yalnızca genel klasman yeterli değil, aynı üreticinin farklı motosikletleri ve pilotları üzerinden karşılaştırma yapmak çok daha sağlıklı bir ölçüm sunuyor. Silverstone'da Yamaha adına en iyi sonuç Jack Miller'a gitti. Fabio Quartararo ise yarış sonrasında aldığı ceza nedeniyle derecesini kaybetti ve resmi sıralama değişti. Toprak'ın 14. sırada kalması, aynı teknik paketin farklı ellerde nasıl sonuç verdiğini ortaya koydu. Aragon'da amaç doğrudan podyum kovalamak değil. Öncelikle Yamaha grubunun temposuna yaklaşmak, tur zamanlarındaki farkı azaltmak ve yarış boyunca istikrarlı bir ritim oluşturmak gerekiyor. Eğer bunu başarabilirse, sonraki adım yalnızca sonuç tablosunda değil, mühendislerin veri analizinde de görülebilecek. Toprak'ın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, fiziksel hızdan çok motosikleti kullanma biçimiyle ilgili. Superbike kariyerinde geliştirdiği teknik, özellikle frenlemeyi derinleştirerek viraj girişinde motosikleti kontrol altında tutmasına dayanıyordu. Bu yöntem ona Yamaha ve BMW dönemlerinde çok önemli avantajlar sağladı. Ancak MotoGP prototipi farklı aerodinamik karaktere, farklı elektronik çalışma mantığına ve farklı lastik davranışlarına sahip. Bu nedenle eski alışkanlıkların tamamını doğrudan taşımak mümkün değil. Silverstone'da Toprak'ın özellikle uzun virajlarda motosikleti ne zaman kaldırması gerektiğini, yeniden öğrenmesi gerektiğini belirtmesi önemli. Çünkü küçük bir zamanlama hatası, yalnızca tek bir virajda değil, takip eden düzlükte de hız kaybına dönüşebiliyor. Dolayısıyla Aragon'daki performans, onun eski sürüş stilini tamamen terk edip etmeyeceğinden çok, geçmiş deneyimini MotoGP'nin gerektirdiği teknikle ne kadar başarılı biçimde birleştirebildiğini gösterecek. Teknik detay ve analiz devam ederken bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Motorland Aragon, Toprak için tamamen bilinmeyen bir bölge değil. Daha önce Yamaha M1 ile burada test deneyimi de yaşadı. Ancak test koşullarıyla yarış hafta sonunun gereklilikleri aynı değil. Grand Prix ortamında lastik seçimi, yakıt yükü, pist sıcaklığı, elektronik ayarlar ve rakiplerin temposu aynı anda değerlendirilmek zorunda. Bu yüzden Aragon'da ortaya çıkacak tablo, yalnızca geçmişteki test sonuçlarıyla karşılaştırılmamalı. Burada özellikle Cuma gününden itibaren adaptasyon hızına dikkat etmek gerekiyor. Toprak'ın Silverstone'da anlattığı en önemli problem, hafta sonunun başlangıcında diğer sürücüler lastik ve ayar seçeneklerini düşünürken kendisinin hala pistin davranışını çözmeye çalışmasıydı. Aragon'da bu öğrenme yükünün azalması beklenebilir. Pist karakterine daha aşina olması, dikkatini doğrudan motosikletin limitlerine yöneltmesine fırsat verebilir. Bu nedenle hafta sonunun ilk seansları bile yarış sonucundan daha değerli veriler sağlayabilir. Toprak'ın sezon içinde ilk 10'a girme isteği, yalnızca istatistiksel bir başarı arayışı olarak görülmemeli. İlk sezonunda düzenli şekilde ilk 10 seviyesine yaklaşmak,
Yamaha'nın gelişim programı açısından da önemli bir sinyal oluşturacaktır. Çünkü burada iki ayrı performans kriteri bulunuyor. Birincisi sürücünün bireysel adaptasyonu, ikincisi ise M1'in mevcut rekabet seviyesi. İyi bir hafta sonunda Toprak'ın yalnızca rakiplerini geçmesi yeterli olmayacak, bunu yarışın tamamına yayılan istikrarlı bir tempoyla yapması daha anlamlı olacak. Özellikle sıralama performansıyla yarış temposu arasındaki fark dikkatle izlenmeli. Eğer Toprak cumartesi günü hız kazanıp pazar günü aynı seviyeyi koruyabilirse, gelişim eğrisinin doğru yönde ilerlediği söylenebilir. Buna karşılık tek turda gelen parlak bir derece, uzun vadeli uyum açısından fazla şey ifade etmeyebilir. Dolayısıyla Aragon'da bakılması gereken asıl konu pozisyondan ziyade performansın sürdürülebilirliği olacak. Toprak açısından önümüzdeki dönem yalnızca mevcut motosiklete alışmak anlamına gelmiyor. MotoGP'nin gelecekte Pirelli lastiklerine geçecek olması, onun kariyer planında farklı bir teknik pencere açıyor. Toprak'ın Superbike geçmişi nedeniyle Pirelli karakterine zaten önemli ölçüde aşinalığı bulunuyor. Fakat bu avantajın otomatik biçimde MotoGP'de üstünlüğe dönüşeceğini söylemek doğru olmaz. Çünkü lastik tek başına performansı belirlemiyor. Şasi dengesi, aerodinamik yapı, elektronik sistemler ve motor karakteriyle birlikte çalışıyor. Yine de mevcut dönemde öğrenilen sürüş prensiplerinin gelecekte kullanılacak lastik yapısıyla ne ölçüde örtüşeceği önemli. Toprak'ın Silverstone'dan olumlu ayrılmasının temelinde de bu düşünce bulunuyor. Bugün yaşanan zorluklar, yalnızca 2026 sonuçlarını değil, sonraki teknik döneme hazırlığı da etkileyebilir. Bu nedenle bazı yarışlarda alınacak düşük dereceler bile doğru veri toplandığı sürece uzun vadeli yatırım niteliği taşıyabilir. MotoGP'ye geçiş, Toprak'ın en güçlü özelliklerini ortadan kaldırmış değil. Aksine frenleme, motosiklet kontrolü ve limitte risk yönetimi konularındaki yeteneği hala önemli bir avantaj. Ancak MotoGP'de bu özelliklerin kullanılacağı pencere Superbike'a göre daha farklı. M1'in aerodinamik yükü ve viraj davranışı, sürücünün motosiklete uyguladığı girdilerin zamanlamasını daha hassas hale getiriyor. Burada Toprak'ın yapması gereken şey geçmişte işe yarayan bütün teknikleri bırakmak değil, hangilerinin yeni platformda avantaj sağladığını, hangilerinin ise zaman kaybettirdiğini ayırmak. Bu ayrımın gerçekleşmesi birkaç seansta tamamlanabilecek bir süreç değil. Mühendislik verileriyle sürücünün hislerinin aynı noktada buluşması gerekiyor. Aragon bu açıdan önemli çünkü Toprak'ın artık yalnızca motosikleti tanımaya değil, kendi sürüş biçimini M1'in çalışma penceresine göre yeniden şekillendirmeye odaklanması beklenebilir. Bu hafta sonu Toprak'ın derecesini tek başına değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Daha anlamlı olan, Yamaha sürücüleri arasındaki tur zamanı farkının hangi bölümde oluştuğunu incelemek. Eğer kayıp özellikle viraj girişlerinde yaşanıyorsa, sürüş tekniği ön plana çıkacak. Viraj ortasında zaman gidiyorsa şasi dengesi veya lastik kullanımı tartışılabilir. Düzlüklerde fark açılıyorsa motor performansı ve çıkış hızı daha fazla önem kazanacaktır. Yarışın son bölümünde tempo düşüyorsa lastik yönetimi ayrıca incelenmeli. Bu ayrımlar, Toprak'ın gerçek ilerlemesini sonuç sırasından çok daha net gösterebilir. Çünkü 12. veya 14. olmak tek başına herhangi bir teknik problemin kaynağını açıklamaz. Önemli olan zaman kaybının nerede oluştuğudur. Toprak'ın Aragon hedefi de tam olarak burada anlam kazanıyor. Yamaha'nın diğer sürücülerine yaklaşmak, kendi performansını ölçebileceği somut bir referans yaratacak. Toprak'ın Aragon için ortaya koyduğu hedef aslında oldukça kontrollü. Şampiyonluk mücadelesinden, podyumdan veya olağanüstü bir sıralama derecesinden söz etmiyor. Öncelikle Yamaha grubunun temposuna ulaşmak istiyor. Bu yaklaşım, MotoGP'deki ilk sezonunun gerçekçi bir değerlendirmesini ortaya koyuyor. Çünkü şu aşamada en değerli kazanım, tek yarışta büyük bir sonuç almak değil, farklı pistlerde tekrar edilebilir bir performans seviyesi oluşturmak. Silverstone'da yaşanan güçlüklerin ardından elde edilen bilgiler Aragon'da kullanılabilirse, küçük görünen gelişimler zaman içerisinde büyük fark yaratabilir. Toprak'ın kariyerinde daha önce de eksik motosikletleri sürüş yeteneğiyle ileri taşıdığı biliniyor. Fakat MotoGP'de aynı reçetenin çalışması için önce M1'in sınırlarının doğru anlaşılması gerekiyor. Aragon bu sürecin yeni aşaması olacak. Buradaki sonuç, Toprak'ın ne kadar hızlı olduğunu değil, MotoGP'yi ne kadar hızlı öğrendiğini gösterecek.